Evet arkadaşlar, cümleten merhaba hepinize. Daha önce söylediğim gibi bir karagöz takımı yapacağız demiştim. Etkili bir karagöz takımı yapacağız bugün sizlerle birlikte. Bugün sarı renk misina kullanacağım ben. Siz yine fluorokarbon kullanın. Bu iş için gerekli olan öncelikle 4 ya da 5 numara iğne kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 adet iğne yeterli. Bir tane fır döndürü klips. Bir adet de kurşun. Kurşunumuz 70-80 gram olsun arkadaşlar. Ben alelade kullanıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar etkili bir karagöz takımı için şöyle bir takım yapacağız. Takım boyu 2 metre fluorokarbon misina kullanacaksınız. Bu komple takım boyu. Daha sonrasında kasa düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Kanalda düğüm videoları da bulabilirsiniz ayrıca. Sinemizi ıslıyoruz arkadaşlar. Daha sonra fazlalıkları kesiyoruz arkadaşlar. Kasa düğümümüz hazır. Arkadaşlar öteki tarafa da bir kasa düğümü atıyoruz. Burayı yine çiftli de yapabilirsiniz. Ben tek yapacağım. Klipsi takmak için ufak bir kasa yapacağım arkadaşlar. Çok da büyük bir şey yapmayacağım. Evet. Kasa düğümümüz tamam arkadaşlar. İki tarafa da attık. Fazlalığımızı da kestik. Şimdi hemen ilk attığımız kasa düğümüne kurşunumuzu takalım arkadaşlar. Taktık. Üstten geçirdik. Dediğim gibi fluorokarbonla yapacaksınız arkadaşlar, unutmayın. Takımın yan kösteği arkadaşlar. Kurşun boyunun en az 12 santim üzerinde olacak. Bağlantıyı buraya yapacaksınız arkadaşlar. Yine 1 metre fluorokarbon misina kullanacaksınız. Düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar.
bir alttan bir üstten olacak şekilde düğümümüzü atıyoruz. Bunu da yaptık arkadaşlar. Yine fazlalığımızı da keselim. Evet. İlk kösteğimizi yaptık arkadaşlar. Sıra ikinci köstekte arkadaşlar. Kurşun ileride. Kösteğimizi tutuyoruz arkadaşlar. Bitim noktasına kadar. Ne yapıyoruz? Çekmeye devam ediyoruz. Çekiyoruz. Köstek 1 metre arkadaşlar. Bitti. Şu nokta arkadaşlar, tutuyoruz bu noktadan. 1 metre olan kösteği bırakıyoruz. Arkadaşlar buraya da bir köstek entegre ediyoruz. Yalnız buraya değil tabi, tuttuğumuz yere değil. Tuttuğumuz yere koyuyoruz kösteğin sinayı. Hemen yukarı doğru çekmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Kösteğimiz 35 santim kadar olacak arkadaşlar. İkinci kösteğimiz. Tuttuğumuz noktadan arkadaşlar ikinci kösteğin bağlantısını yapıyoruz hemen. Ölçü aldığımız yerden. Kösteğin fazla olan kısmını da keselim arkadaşlar. Unutmadan. Evet. Çok fazla atmanıza da gerek yok. İkinci kösteğimiz de hazır. Şimdi bu 35 santimden aşağı olmasın. 30-35 santimden arkadaşlar. Şimdi bu da klips takacağımız yer. Hemen kurşun bağlantımızı, iğne bağlantımızı yapalım hemen arkadaşlar. Islamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. İğne bağlantısımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi ilk hazırladığımız 1 numaralı köstek arkadaşlar. Ona geri dönüyoruz. Dediğim gibi klipsin takılacağı nokta. Klipsin takılacağı nokta. Sonrasında 30-35 santim aralığında, 35 santimden az yapmayın. Kösteğimiz hemen devamında
ilk kösteğimizi de takıp takımı tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın, en az 7-8 santim 10 santim üzerinde olmalı. Daha fazlası değil, daha aşağısı da değil. Bu köstek aynı çupra takımında kullandığımız köstekler gibi uzun olmalı arkadaşlar. 1 metreden az olmasın. Son iğnemizi de entegre ediyoruz arkadaşlar. İkinci turumuzu da içinden atıyoruz arkadaşlar. Islatıyoruz. Ve şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi florokarbondan yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir karagöz takımı oldu arkadaşlar artık. 1 metre saçak. Kurşunun hemen 7-8 santim 10 santim kadar yukarısında olan 1 metre bir saçak. 60-70 gram ağırlığında kurşun. Devamında üst noktaya karışmayacak bu arkadaşlar, unutmayın. Ona göre boya aldık. Devamında geliyoruz. Ne geliyor? İkinci kösteğimiz geliyor arkadaşlar. Bu köstek iş yapmaz demeyin. Bu köstek de iş yapıyor. Bununla da çok balık alınıyor arkadaşlar. İkinci kösteğimiz de burada arkadaşlar. Bu takım arkadaşlar, takımın beden boyu 2 metreden aşağı olmayacak arkadaşlar. Zaten söylemiştim herhalde videonun başında. Bu böyle bir takım arkadaşlar. Yem olarak tercihen midye kullanın arkadaşlar. Yoksa farklı şeyleri de kullanabilirsiniz. Evet, takımımızı yaptık arkadaşlar. Son olarak bu zaten makinenin ana bedeninden geliyor. Bunu da bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak takım makineye takmış oluyorsunuz. Fır döndülü olsun mutlaka. Çünkü takımın rahat hareket edip dönmesi lazım. Hatta isterseniz kurşun tarafına da yine şu şekilde kasa düğümünü ilk attık ya. İsterseniz oraya da bir fır döndülü klips mutlaka takın bence. Takım daha rahat hareket edecektir. Şu şekilde takıyorsunuz. Kasa düğümü diyelim. Az önceki. Taktınız. Hemen içinden geçirdiniz. Ne yaptınız? Oturtturdunuz. Bu kasa düğümünü taktıktan sonra dediğim gibi kurşununuzu buraya takın. Bunun büyüğünü kullanın. Kurşunu da rahat takarsınız. Lütfen kurşunlarınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu takım da böyle bir takım. Bu takım böyle bir takım dediğim çok etkili bir takım arkadaşlar. Öyle böyle bir takım değil yani, bundan ne balıklar alındı. Kimse balık alamıyorken siz alabilirsiniz, söyleyeyim. Şimdi bunu size şimdi balık cinsi vermeyeceğim arkadaşlar. Onu da kendiniz biraz kurgulayın. Neyle kullanılabilir diye. Size bir takım önerisinden ziyade bu sefer farklı bir şey göstermek istiyorum. Örneğin arkadaşlar, tabii çupra avında falan filan kullanın demiyorum. Bakın, avcı sizsiniz arkadaşlar. Neyle kullanılacağını da az çok tahmin ediyorsunuz bu ürünlerin. Bu da bir sürpriz olsun. Neyle kullanıldığını da söylemeyeceğim zaten. Siz kendiniz çözün. Siz kendiniz çözmeye bakın. Bunu bilmez zaten kimse, bunları da. Bunu pek bilen olduğunu da sanmıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar
Kısa olarak göstereceğim ben gene. Diyelim ki takımınızı kestiniz. Ben atıyorum ki takımım bu. Artık neyi de kullanacaksınız, ona göre bir takım yaparsınız. Asıl mesele burası değil zaten. Ben öylesine bir bağlayacağım şimdi. Görmeniz açısından neyi entegre edeceğimi. Diyelim ki şöyle bağladım. Sallamasyon olarak. Şöyle bağladık. Tamam mı? Atıyorum iğnemi de bağladım. Diyelim. Fazla da zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Hatta siz de yormayın. Şimdi bunu bağladık. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şunu şuradan keseceğiz. Kestik. İki parça elde ettik. Yine fluorokarbon kullanıyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu buraya entegre ediyorsunuz. Bu da bonus olsun size. Öğrenmiş olun. Belki işinize yarar. Yine sallamasyon bir bağlantı yapacağım. Çünkü kanalda bir ton bağlantı videosu var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada çünkü daha detaylı, daha teknik var. Sağlam bağlantılar istiyorsanız mutlaka izleyin. Sonra üzülürsünüz. Sonra balık kaçtı demeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bunu buraya takacağız. Hemen arkasına bunu takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunu buraya takıyorsunuz. Atış yapmaya hazır. Hemen arkasına ikinci aparatımı takıyorum arkadaşlar. Taktım. Bunu da bu şekilde buraya geçiriyorsunuz arkadaşlar. İyicene sıkıştırıyorsunuz. Artık bu tamamdır. Bunu da buradan sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çok da dibe gitmenize gerek yok. Zaten sıkı fıkı giriyor. Son olarak misinanızı şöyle bir gerdirin. Tam yolunu buldu. Yani misina dengeli bir şekilde oturacak buraya. Şöyle bakabilirsiniz. Misinanın geçtiği yol. Herhalde görüyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde yaptınız arkadaşlar. Bakın misina buradan geçiyor. Rahatlıkla oturuyor. İstenilen bölgeyi aşağı veya yukarı ayarlanabiliyor. Artık bu atış için nedir? Hazırdır arkadaşlar. İstenilen bölgeye ayarlanabilir. Hiçbir şey olmaz. Sağlam bir şekilde atış gerçekleştirilebilir. Balığın dikkatini dağıtmaya yarıyor bir yandan da. Balık yemle daha yani iğneye fazla odaklanamıyor. Gözü hep ışıkta falan olduğu için ama yemin kokusunu da alıyor. Veya artık ne taktıysak oraya. Fazla detaya girmeyeceğim o konuda. Çünkü bunu siz düşünün. Ne için kullanıldığını yorumlarda bana yazın arkadaşlar bunun. Bilip bilmediğinizi çok merak ediyorum gerçekten. Arkadaşlarım, dostlarım. Bu son yapmış olduğumuz takımı niçin yaptığımı, hangi balıklarda kullanılabildiğini yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bakalım kaçınız biliyor bunları. Hepinize iyi günler diliyorum. Rastgele.